İnsan bilgisi beşeri bilgidir. Bu bilgi sınırlıdır, ihtimalidir ve izafidir. Bu sebeple mutlak değildir ve yanlışların doğrulanmasıyla gelişmek zorundadır. Bilimsel teorilerin din haline getirilmesi, bilimdeki gelişmeyi durdurur ve bilim asla gerçeğe ulaşamaz. Bilim ve teknoloji, mucizevi gelişmeler kaydettikçe, insanoğlu kendisinin ve bilimin sınırlarını unutarak, bilimi yahut kendisini ilahlaştırma gibi bir sapmaya yönelmektedir. İnsanın yahut bilimin ilahlaştırılması ise, insanlığı ilkel paganizm mertebesine düşürür. Maalesef Fransız ihtilaliyle başlayıp günümüze kadar güçlenerek gelen bilim dininin temel amacı Allah'ın varlığından kaçmak olmuştur. İblis aşılı hegemonlar ve seküler bilimcilerin şeytani kibirleri ve düşmanlıkları tüm evrenlerin yaratıcısı sonsuz akıl ve kudret sahibi bir yaratıcı düşüncesine tahammül edememektedir. Dine dogma diye karşı çıkan bu bilimciler, Tanrı'yı denklemden çıkaran teorileri sorgusuz sualsiz satın alırlar ve şüphesiz bir imanla bunlara bağlanırlar. Ancak 20. yüzyılın başından itibaren en bağnaz bilimcinin bile kaçamayacağı öyle müthiş bilimsel gerçekler ortaya çıktı ki, kaçınılmaz bir şekilde sonsuz yücenin yaratımı ile yüz yüze geldiler. Elbette bunu kabul etmediler. Bunun yerine içinde Tanrı olmayan bir model bulmak için onlarca yıldır bütün eforlarını harcıyorlar ve tüm girdikleri yollar çıkmaz sokak oluyor. Bu bölümde 20. yüzyılda evren biliminde ortaya çıkan müthiş gerçekleri ortaya koyacağız. Ama bunları anlamak için önce ihtilal öncesi Avrupa'ya dönelim ve Isaac Newton'la başlayalım. Isaac Newton, 1642 yılında İngiltere'de doğmuş bir matematikçi ve fizikçidir. Optik, matematik, kozmoloji gibi alanlarda önemli keşiflere imza atmıştır. Kütle çekim kuvvetini keşfetmiş ve bunu formülize etmişti. Buna göre Güneş'in kütlesi Dünya'nın kütlesinden çok daha büyük olduğu için Dünya Güneş'in etrafında dönüyordu. Ancak Newton'un daha hayattayken takdir gören başarısı sadece keşifleriyle değil, arkasına aldığı rüzgarla da ilişkilidir. Bu rüzgar sayesinde kendisinden önce yapıldığı iddia edilen bazı keşifleri kolaylıkla sahiplendi. Aslında Newton efsanesini oluşturan, onu kuytu köşelerden çıkarıp kalabalıklara tanıtan ve ismini bilim tarihinin en başına çakan kişi oldukça tanıdık bir isim. Kanlı Fransız ihtilalinin fikir babası Mason Voltaire. Voltaire, Newton'a kendisine kurban olduğum Tanrı, yaratıcı ruh diye sesleniyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere Newton'un başına elma düşme mitini ortaya atan kişi de yine Voltaire'di. Kulaktan kulağa yayılan bu hikaye Newton'un popülaritesini olağanüstü bir şekilde artırdı. Özetle Isaac Newton 18. yüzyıl aydınlanmacıları için her yönüyle bulunmaz ve kullanışlı bir kişiydi. Biz 18. yüzyıl aydınlanmasının özünde masonik güçlerin kanlı darbesi ve dinsizleşme olduğunu belgeselimizin ilk bölümünde anlatmıştık. Bu sözde aydınlanmacıların hayallerindeki yeni dünya, ilahi iradenin yok sayıldığı ve bilimi güdümünde tutacak olan oligarkların tanrılaşacağı bir dünyaydı. Bu sebeple Newton ismi aydınlanma sürecinde ve sonrasında bir bayrak gibi taşındı. Peki Newton ismi neden onlar için bu denli önemliydi? Bunun cevabı Newton'un iddia ettiği evren modelinde saklıdır. Newton'a göre uzay ve zaman mutlaktı. Evren statik yani durağandı. Ne genişliyor ne de daralıyordu. Zaman da sabit bir değerdi ve uzayın her noktasında aynıydı. Daha anlaşılır bir ifadeyle evren hep böyleydi ve hep böyle olacaktı. Bir başlangıç ve son yoktu. Aslında Newton, Masonlukta da önemli bir yeri olan ve Yahudi tasavvufu diyebileceğimiz Kabbala felsefesinin özünü savunuyordu. Günümüzde bile bazı bilim adamları bilimsel birçok gerçeği ifşa eden Kur'an'ı görmezden gelirken Kabbala ile bilimin nasıl örtüştüğünü dillendirmekten çekinmiyor.
When I first made the correlations between Kabbalah and science, I was stunned. Of some of the most advanced cosmology coming from our satellites, coming from our atom smashers, coming from our blackboards, that are mirrored in the Zohar and ancient Kabbalistic texts. Tek tanrılı hak din yasak ama paganizm, okültizm ve masonik kaynaklar serbest. Fizikçilerin mabedi gibi görülen CERN'deki Shiva tanrıçası heykeli de aynı gerçeği ortaya seriyor. Bugün yanlış olduğunu bildiğimiz Newton'un ezeli, ebedi, sonsuz evren modeli, Tanrı ile yaratılmışları birleştiren Kabbala ile uyuşsa da İslam'la kesinlikle bağdaşmaz. İblisin İslam'a tuzağı tasavvuf felsefesi yazımızda bunu 2010 yılında yazmıştık. Kim Kabbalacı Newton gibi alemler ezeli ve ebedidir, dolayısıyla sonsuzdur diyorsa her şey Allah'tır, Allah da her şeydir demiş oluyor ki bu vahdedi vücut tasavvufudur. Ve elbette bu görüş bugünün fiziği, astrofiziği tarafından yalanlanmaktadır. Tutar hiçbir yanı yoktur. Teorik fizikçi Simon Singh ise Newton'un sonsuz evren modelinin bilimsel dayanağı olmayan bir inanca dönüşmesini Big Bang kitabında şöyle anlatıyor. Evrenin ebedi olduğu fikri büyük oranda bir inanıştan ibaretti. Hatta ezeli ve ebedi evren modeli o kadar saçma dayanaklar üzerine oturtulmuştur ki ona bilimsel teori yerine mit desek daha doğru olabilir. Nihayetinde bilim adamları bu utanç verici açıklama ile yüzleşeceklerdi. Bilimsel dayanakları olmasa da sonsuz evren modelinin sözde aydınlanmacı ekibin ajandasına hizmet etmesi ömrünün çok uzun olmasını sağladı. Tanrı tanımaz ana akım tarafından o kadar sevilmişti ki uzun yıllar sorgulanmadı bile. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise artık Newton evreni çatırdamaya başlamıştı. Albert Einstein en azından Newton'un kütle çekim yasasının hatalı olduğunu anlamıştı. Newton'un fikirlerinin çökmek üzere olduğunu günlüğüne yazdığı şu notla duyuracaktı. Newton, çok üzgünüm. İzafiyet tüm fiziği ve evren anlayışını baştan aşağı yenileyen en önemli teoremlerden birisidir. Uzay zaman en, boy ve yükseklik olarak bildiğimiz 3 uzaysal boyuta 4. boyut olarak zamanın eklenmesiyle oluşan 4 boyutlu ortamın ismidir. Esnek, bükülebilen bir uzay zaman fikri o zamanlar oldukça sıra dışı gelse de Albert Einstein bunun doğru olduğunu düşünüyordu. Önce 1905 yılında özel görelilik kuramını tamamladı. Uzay ile zamanın daha önce kimsenin düşünmediği bir ilişki içinde olduğunu öne sürdü. Buna göre zaman, kütle ve uzunluk gibi hıza bağlı olarak değişebilir, yani izafidir. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça kütlesi değişmekte ve zamanın akışı yavaşlamaktadır. Bu demek oluyor ki Newton'un iddia ettiği gibi mutlak bir zamandan bahsedilemez. Daha sonra 1907 yılında genel görelilik kuramını tamamlayan Einstein henüz bu teorinin halihazırdaki evren modelini sarsacağının farkında değildi. Bu, Newton evrenine savaş açmak anlamına geliyordu. 1913'te bu durumu gören meşhur fizikçi Max Planck, Einstein'ı şöyle uyarmıştı. Daha yaşlı bir arkadaşın olarak böyle bir çalışma yapmamanı tavsiye etmem gerek. Çünkü böyle bir çalışmada başarılı olamazsın. Ayrıca başarılı olsan bile kimse sana inanmayacaktır. Başarılı olsan bile kimse sana inanmayacaktır ifadesi maalesef tamı tamına gerçektir ve bilimin kendi yarattığı dogmalarla nasıl zincirlendiğinin resmidir. Her şeye rağmen vazgeçmeyen Einstein, 1915'te çalışmasını yayınlamayı başardı. Ve şunları ortaya koydu. Kütle çekim olarak bildiğimiz kuvvet aslında uzay zaman kumaşıdır. Uzayda bulunan yıldızlar, gezegenler gibi cisimler içinde bulundukları uzay zaman dokusunu bükerler. Ve bu bükülmüş ortamdan geçen cisimler onun şekline uygun olarak yön değiştirirler. Yani uzaydaki cisimler Newton'un dediği gibi aralarında görünmez bir ip varmış gibi birbirlerini itip çekmezler. Gerçekte uzay zaman kumaşı bükülüdür ve cisimlerin hareketlerini etkileyen kuvvet de bu bükülmelerden doğmaktadır.
Bu yaklaşım yanlış bir denklemi düzeltmenin de ötesinde evrene bakışı kökten değiştiriyordu. Einstein bunları teorik dayanaklarıyla ortaya koymuştu ama hiç kimse bunu kabul etmeye yanaşmadı. Haklı olduğunu ispatlamak için Newton'un görkemli imparatorluğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yıkmak zorunda olduğunu biliyordu. Bunun için Newton fiziğinin doğru çalışmadığı bir alan bulması gerekiyordu. Merkür'ün yörünge hesapları. Merkür oldukça ilginç bir yörüngeye sahiptir. Devamlı olarak yörüngesini değiştirir ve astronomlar bunun nedenini o güne dek anlayamamışlardı. Einstein kendi formüllerini kullanarak Merkür yörüngesi için gerekli hesaplamaları yaptı ve sonuç tam isabetti. Merkür'ün yörüngesini sıfır sapma ile hesaplamıştı. Maalesef bilim dünyası Einstein'ın bu hesaplamalarından da etkilenmemişti. Simonsing'in dediği gibi sonsuzluk gibi işine gelen konularda inanılmaz muhafazakar bir topluluk olan seküler bilim camiası, ispatlayamasa da güçlü bir şekilde inandıkları Newton fiziğini yeni yetme bir teorinin yıkmasına izin vermediler. Gödel'in tamamlanmamışlık teoremleriyle pozitivistleri şaşkına çevirdiği 1931 yılından tam 12 yıl önce yine Einstein'da Newton'un durağan sonsuz evren modelini kaçınılmaz şekilde yıkmayı başaracaktı ama nasıl? Einstein 1915 yılında çalışmalarını tamamlamış ve bilim tarihinin belki de en önemli çalışmaları yayınlanmıştı. Ancak bilim dünyası Max Planck'ın önceden dediği gibi bundan etkilenmemişti. Eğer Einstein'ın teorisi doğruysa uzayda devasa kütleye sahip cisimler ışığı bükebilmeliydi. Bu sadece güneş tutulması sırasında gözlemlenebilirdi. Arthur Eddington önderliğinde dünyanın iki farklı yerinde iki ekip güneş tutulması sırasında gözlemler yaptılar. Sonuçlar kaçılamayacak netlikteydi. Güneş yıldızın ışığını büküyor ve arkasında kalan yıldızın ışığı dünyadan gözlemlenebiliyordu. Yani Einstein'ın genel izafiyet teorisini tamamlamasından 4 yıl sonra yıldızların konumlarının tam da Einstein'ın tahmin ettiği Newton'un yasalarında beklenenden farklı olduğunu gösteren astronomik ölçümler ortaya çıkmıştı. Artık hiç kimse bu gelişmeye kayıtsız kalamazdı. Eddington, Einstein'ın tasarladığı evren modelinin doğru olduğunu, yaptıkları gözlemleri, elde ettikleri kanıtları heyecanlı ve net bir şekilde anlatıyordu. O günlerde 19 yaşında olan ve ileride ünlü bir astronom olacak olan Cecilia Payne de konuşmayı dinleyenler arasındaydı. Konuşmasını bitirdiği zaman dünyayı algılama şeklim değişmişti. Dünyam o kadar yerinden oynamıştı ki neredeyse sinirlerim boşalacaktı. Bu 19 yaşındaki gencecik bir bilim insanının bile bilimsel dogmalardan ne kadar etkilenebildiğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Newtoncular görüşlerinden arta kalanları saklamaya uğraştılar. Ama bu çabaları bulunan kanıtlar yüzünden boşunaydı. Bir sonraki gün Times'ın manşeti şöyleydi: "Bilimde devrim, evrenin yeni teorisi. Newton'un fikirleri yıkıldı." Einstein'ın izafiyet teorisiyle uzayın ve zamanın sonsuzdan gelip sonsuza uzanan birbirinden bağımsız olgular olmadığı ortaya kondu ve artık uzay-zaman kavramı kullanılmaya başladı. İzafiyet teorisi zamanın mutlak olmadığını, aksine hıza ve çekim gücüne bağlı olarak değiştiğini göstererek büyük bir zihinsel devrime sebep oldu. Önce Öklid'in 5. aksiyomunun yanlışlanması, sonra 1919 yılında Newton yasalarının çöküşü ve 1931 yılında Gödel'in tamamlanmamışlık teoremleriyle pozitivistlerin hayallerinin yerle bir olması seküler bilim çevreleri için oldukça yıkıcı olmuştu. 20. yüzyıl bu çevreler için hiç iyi başlamamıştı. Devamı ise çok daha kötü geçecekti. Einstein'ın denklemleri evren hakkında henüz Einstein'ın bile haberdar olmadığı ve kabullenmekte zorlanacağı çok önemli gerçeklere ışık tutuyordu. Einstein kendi teoremlerinden doğan, içine çöküp yok olabilecek evren düşüncesinden rahatsız olmuş ve şöyle demişti: "Böyle bir olasılığın olduğunu itiraf etmek saçmadır." Bu olasılıktan tamamen kurtulmak için formülünü kozmolojik sabit ismini verdiği bir parametre ile kontrol altına alacaktı.
Newtoncu birçok bilim adamı için bu iyi bir haberdi. Çünkü mutlak uzay ve zaman kavramları yıkılsa da genel izafiyet teorisi durağan ve sonsuz bir evrenle birleşebiliyordu. Sorun şu ki durağan evren modelini kendi teorisiyle bağdaştırabilmek için Einstein'ın denklemlerine soktuğu kozmolojik sabit bir mantıksal sebebe, deneye veya gözleme dayanmıyordu. Ön yargılara savaş açarak izafiyet teorisini kabul ettirmesine rağmen kendisi de kendi ön yargılarına yenik düşmüştü. ...1922 yılında Rus bir bilim adamı Einstein'ın izafiyet teorisiyle ortaya koyduğu denklemleri inceledi. Bu adam bir matematikçi olan Alexander Friedman'dı. Sonuç, durağan olmayan, dinamik ve genişleyen bir evren modeliydi. Belçikalı kozmolog ve rahip George Lemaitre, aynı dönemde Friedman'dan bağımsız olarak evrenin genişlediğini keşfetti. Lemaitre, ünlü İngiliz fizikçi Eddington'dan ders almış, Harvard'da çalışmış ve MIT'de doktora yapmıştı. Lemaitre, aynı Friedman gibi Einstein'ın formüllerinin bizi götüreceği sonucun evrenin genişlemesi olduğunu söylüyordu. Lemaitre, evrenin gerçek modelini bulduğuna inanıyordu. Tanrı'nın birinci atom olarak yarattığı ve bir meşe palamutundan bir meşe ağacının büyüdüğü gibi büyüyüp genişlemeye devam eden evren. Bu birinci atomun parçalanma anı evrenin başlangıç anıydı. Lemaitre'nin dediği gibi bu dünü olmayan gündü. Lemaitre, Einstein'la buluşup hesaplamalarını ve modelini anlatma fırsatını yakaladı. Ancak Einstein 2 defa yüz yüze geldiği genişleyen evren modelini düşünme şansını bu sefer de reddetti. Matematiğiniz doğru ama fiziğiniz içler acısı. Genişleyen bir evren fikri tiksindirici. Sonuç olarak ne Friedman ne de Lemaitre durağan, sonsuz evren modelinin bilim dünyası üzerindeki büyülü etkisini kıramadılar. ...1924 yılında astronom Edwin Hubble, rasathanesinde yaptığı gözlemler sonucunda Samanyolu'ndan başka galaksiler olduğunu keşfetmişti. Bu müthiş keşif, evren algısında köklü değişime yol açtı. Ancak Hubble'ın keşifleri bununla sınırlı kalmadı. 1929 yılında farkında olmadan büyük patlamanın ilk gözlemsel delillerini elde etti. Işığın dalga boyundaki değişimlerden dolayı dünyadan uzaklaşan galaksilerin ışıklarının kırmızıya kaydığı tespit edildi. Yani diğer galaksiler Samanyolu'ndan uzaklaşıyordu. Üstelik rastgele hızlarla değil, dünyaya olan uzaklıklarına bağlı olan bir hızla uzaklaşıyordu. Diğer bir deyişle evren genişliyordu. Denklemler zamanda geriye doğru işletildiğinde giderek daralan ve sonunda tek bir noktaya dönüşen bir evren ortaya koyuyordu. Yani Hubble aslında evrenin başlangıçta tek bir nokta olduğunu göstermişti. Einstein, genel izafiyet teorisi formülüne zorlamayla kattığı kozmolojik sabiti denklemden çıkardı. Ona göre bu, hayatının en büyük çuvallamasıydı. Lemaitre ile Friedman en başından beri haklıydı. Artık bugünkü ismiyle büyük patlama teorisi bilim dünyasında ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Ancak o güne kadar sonsuz evren fikrini benimseyenler için bu kabullenilmesi oldukça zor bir süreçti. Evrenin bir başlangıcı olması fikri, denklemden silmek için yanıp tutuştukları Tanrı'yı denklemin tam ortasına yerleştiriyordu. Şimdi belki de yüzyıllardır itina ile üzerine titredikleri sevgili modelleri ellerinden kayıp gidiyordu. Örneğin izafiyet teorisinin kanıtlanmasına yardımcı olan Arthur Eddington, evrenin bir başlangıcı olması düşüncesine dair hazımsızlığını şöyle anlatıyor. Doğa düzeninin bir başlangıcı olduğu düşüncesi felsefi açıdan tiksindirici. Bir bilim adamı olarak evrenin bir patlamayla ortaya çıktığına inanmıyorum. Bu beni buz gibi yapıyor. Gerçekte tiksindiği şeyin ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Büyük patlama teorisinin bir sonraki delili ise seküler bilimcileri bile kısa süreliğine de olsa susturacak ve tartışmaları tarihin çöp sepetine atacaktı.
Bir radyo konuşmasında Fred Hoyle, teoriyle dalga geçmek için Big Bang yani büyük patlama ismini kullanınca teorinin ismi büyük patlama olarak kaldı. Fred Hoyle bu yeni teoriden adeta nefret ediyordu. Bu irasyonel büyük patlama süreci bilimsel terimlerle açıklanamaz. Orta Çağ teorisi gibi diyordu. Aslında itirazının sebebi herhangi bir bilimsel gerekçe değil, büyük patlamanın yaratılışı kaçınılmaz hale getirmesiydi. Hoyle, BBC'ye verdiği bir röportajda hazımsızlığının sebebini açıkça ortaya koyuyor. Bilim adamlarının büyük patlama teorisinden hoşlanmalarının sebebi, Tevrat'taki yaratılış kitabının etkisi altında kalmalarıdır. Bir keresinde gökbilimci Bondi, gerçekten de büyük patlama varsa bunun fosillerini bulun demişti. Bondi'nin istediği fosil kanıtın bulunması için çok beklenmesi gerekmeyecekti. Ukraynalı fizikçi ve kozmolog George Gamow, 1948 yılında Princeton Üniversitesi'nden fizik profesörü Robert Dicke ise 60'lı yılların başında ayrı ayrı şu sonuca ulaşmıştı. Büyük patlamadan 300 bin yıl sonra ışık artık rahatça seyahat edebilir hale gelmiş olmalıydı. Buna göre büyük patlama sırasında oluşan ışık selinin yansıması bugüne gelindiğinde dalga boyu uzayıp 1 milimetre olduğu için radyo dalgalarında tespit edilebilir olmalıydı. Evrenin ilk anlarının fotoğrafı olan bu radyo dalgalarına kozmik arka plan ışıması ismi verildi. Kozmik arka plan ışımasını dünya atmosferindeki elektromanyetik gürültü kaynaklarından kurtularak daha iyi incelemek için 1989 yılında Kobe uydusu fırlatıldı. 2 yıl sonra 1991'de beklenen veriler gelmeye başladı. Stephen Hawking'in son yüzyılın en önemli keşfi dediği keşif gerçekleşmişti. Kobe uydusu, evrenin yaratılmasından yaklaşık 300 bin yıl sonra 100 bine bir ölçeğinde yoğunluk farklılıkları olduğunu ispatlamış ve günümüzde gördüğümüz galaksilerin nasıl oluştuğunu açıklayabilmişti. Ekibin sözcüsü George Smoot, gazetecilere şöyle demişti: "Evrenin ilk zamanlarında var olan en yaşlı ve en büyük yapıları gözlemledik. Bunlar, bugün gördüğümüz galaksilerin çekirdekleri. Eğer dindar biriyseniz bu Tanrı'ya bakmak gibi bir şey. Düzen o kadar güzel ve simetri o kadar güzel ki arkasında bir tasarım olduğunu düşünüyorsunuz." Newsweek dergisi ise şu manşeti atıyordu: "Tanrı'nın el yazısı." Sonunda büyük patlama teorisini kanıtlama çabası sona ermişti. Evrenin dinamik, genişleyen ve evrim geçiren bir yapı olduğu ve günümüzde gördüğümüz her şeyin 13 milyar yıldan önce sıcak, yoğun, tekil bir noktadan büyük bir patlama ile ortaya çıktığı kanıtlanmıştı. Üstelik kozmik arka plan ışıması, evrenin başlangıçta rastgele olması imkansız şekilde tamamen homojen ve düzenli olduğunu da göstermişti. Bilim, Tanrı ile karşılaşmıştı. Edwin Hubble'ın asistanlığını yapan ve Hubble sabitinin ilk güvenilir ölçümlerini gerçekleştiren Alan Sandage, 500'den fazla makalesi ve kitabı ile dönemin en üretken ve başarılı astronomu olarak gösteriliyordu. Ateist olarak yetişen Sandage, büyük patlama ile ilgili şunları söylüyor: "Büyük patlamanın görkemi üzerine düşünmek Tanrı'ya inanmamı sağladı. Yaratılış ancak bir mucize olarak açıklanabilir." Bununla da kalmadı, büyük patlama ardından evrenin olağanüstü hassasiyette ayarlanmış parametreler üzerinde inşa edildiği de keşfedilecekti. Buna kendileri de fine tune yani ince ayar dediler ve günümüzde hala ne evrenin başlangıç sebebi ne de evrendeki müthiş ince ayar açıklanabilmiş değil. Galaksi ve yıldızlardan atomlara ve atom altı parçacıklara kadar evrenimizin kendine özgü yapısı bazı özel parametreler tarafından belirlenir. Bunlar evrenin temel sabitleri ve ölçüleridir. Bilim insanları bu sayıların aşırı derecede dar bir noktaya sıkıştığını ve yaşam aralığının içerisinde hayret verici bir kesinlikte ayarlandığını görünce şok olmuşlardı. Bu sayılardan herhangi biri kıl payı kadar bile değişse herhangi bir yerde fiziksel bir yaşamdan söz edilemez. Yıldızlar hiç var olmazdı. Yaşam olmazdı. Gezegenler olmazdı ve kimya olmazdı. Bir örnek olarak yerçekimi kuvvetini belirleyen yerçekimi sabitini düşünün.
Eğer bu sabit sadece 1/10⁻60 oranında bile değişseydi, hiçbirimiz var olamazdık. Yani virgülden sonra 60. basamakta bile bir değişiklik yapılsa her şey alt üst olurdu. Eğer yerçekimi sabitinin bu küçük oran kadar bile ayarı şaşsaydı, evren fazla genişler, hiçbir yıldız oluşamaz ve yaşam devam edemezdi. Ya da kendi üzerine çökerdi. Sonuç aynı. Yıldızlar olmazdı, gezegenler olmazdı ve yaşam oluşmazdı. Veya ince ayara başka bir örnek. Eğer erken evrenin kütle ve enerjisi 10⁻10⁻123'te 1 oranında homojen olarak dağıtılmamış olsaydı, evren herhangi bir canlı türü için yaşama elverişsiz olurdu. Aslında evren, bunun gibi sabit değerlerin birbirinden bağımsız ve olağanüstü hassas ayarlanmasından dolayı canlı yaşama elverişlidir. Leonard Susskind, kozmolojik sabit 10⁻120'de 1 gibi müthiş bir ayara oturtulmuştur. 120 kez onu yan yana koyun ve çarpın, hiç kimse bunun şans eseri olduğunu iddia edemez. Martin Rees, fizikçiler ne yöne baksalar ince ayarın örneklerini görürler. Stephen Hawking, bu sayıların yaşamın gelişimini mümkün kılması için ince ayarlanmış gözükmesi dikkat çekici bir gerçektir. Paul Davies, benim için bütün bunların ardında bir şey olduğuna dair güçlü deliller var. Öyle görünüyor ki birisi doğanın sabit değerlerini evreni oluşturması için hassasiyetle ayarlamış. Tasarım izlenimi çok kuvvetli. Sonuç olarak evrenin varlığı hiçbir fiziksel zorunluluğu olmadan birbirinden bağımsız olarak ve virgülden sonra 60. basamağa varacak bir hassasiyette ayarlanmış onlarca parametreye dayanmaktadır. Görünen o ki evrenimizde tesadüflere hiçbir şekilde yer yoktur. Bu mükemmel ayar sonsuz boyutlu, sonsuz akıl sahibi Allah'ın sonsuz ince planını ifşa eder. Evrenin yaratım başlangıcının da sonsuza yakın ince bir seçimi gerekli kıldığı meşhur matematikçi, fizikçi Roger Penrose'un şu ifadelerinde açıkça yer almaktadır. Yaradanın ne kadar isabetle hedefini belirlediği görülüyor. Yani evreni yaratırken şu doğruluk oranıyla çalışmalıdır. 1/10⁻10⁻123. ...20. yüzyıl sonlarına yaklaştıkça tablo oldukça netleşmişti. Evren, büyük patlama ismi verilen bir başlangıçla tek bir noktadan ortaya çıkmıştı. Bu inanılmaz büyük yoğunluktaki tek noktada tamamen tekillik hakimdi. Yani hiçbir fizik kuralı başlangıçta çalışmıyordu. Adeta fiziki evren o noktada son buluyordu. Bu başlangıcı neyin, neden başlattığı bilinemiyordu ve burası fizik kuralları çalışmadığından bilimin yorum yapamayacağı bir yerdi. Ayrıca evrenin varoluşu onlarca bağımsız parametrenin inanılmaz hassas bir şekilde ayarlanmasıyla ancak mümkün olabiliyordu. Bunun tesadüfen olması 8 milyar insanın kumla dolu bir evrende rastgele aynı kum tanesini seçmesinden çok daha düşük bir olasılıktı. Kısaca bilim Tanrı'yı bulmuştu. Gödel'in yıktığı pozitivizmin artıkları tüm bu keşifler Tanrı'ya işaret etse de bizim görevimiz Tanrı olmayan bir izah bulmak olmalı diyordu. Kesinlikle pes etmeyecek, Tanrı fikrini kabullenmeyeceklerdi. Hummalı bir çalışma başlattılar. Tanrı'nın varlığını zorunlu kıldığı için saldırmaları gereken 4 hedef belirlemişlerdi. 1. Uzay ve zamanda başlangıç düşüncesi Tanrı'yı zorunlu kılıyordu. Bu sebeple büyük patlama öncesi hakkında yorum yapılmalı ve evren başlangıçsız yani ezeli hale getirilmeliydi. 2. Tek bir sonlu evren yaratıcıya imkan verirdi. Oysa sonsuzluk olursa her şey mümkün olabileceği gibi yaratıcıya yer olmazdı. Bu sebeple sonsuz evren veya sonsuz sayıda evrenler öne sürülmeliydi. 3. Başlangıçta fizik yasalarının işlemediği bir tekillik, bir yaratma anı ortaya koyuluyordu ve bu engellenmeliydi. 4. Evrenin oluşmasında onlarca parametre için yapılması gereken hassas ayar bir tasarımı haykırıyordu ve bu derhal giderilmeliydi. Bu 4 başlıkla mücadele vermek için ilk ortaya atılan görüşlerden birisi enflasyon yani şişme teorisiydi. Buna göre evrenin olanaksız olmasına rağmen en başta çok düzenli başlamasının arkasında uzay zamanın birden ışık hızından bile süratli şişmesi yatıyordu. Bu teoriyi ortaya atan ikiliden birisi olan Paul Steinhardt teoriyi terk ederken
Diğeri olan Alan Guth daha sonra bunu sonsuz şişmeye çevirdi ve şişmenin hiç bitmeden devam edip sürekli yeni evrenler oluşturan ezeli ve ebedi bir olay olduğunu ortaya attı. Paul Steinhardt neden şişme teorisini bıraktığını şöyle cevaplıyordu. En başından beri enflasyonist tablonun yalnızca enflasyon dönemini kontrol eden sabitleri ince ayarlarsanız işe yarayacağından endişeliydim. Bir ince ayarı kaldırmak için başka bir ince ayar uygulamamız gerektiği gerçeği endişe vericiydi. Bu sorun hiçbir zaman çözülmedi. Sonsuz yücenin yaratımını ortaya koyan olağanüstü hassas ayarlanmış evren sabitlerini açıklamak için sonsuz çoklu evrenler teorisi ortaya atıldı. Eğer sonsuz deneme yapılırsa eninde sonunda bu sabitler şu anki değerini alabilirdi. Bu numaranın benzerini evrim teorisinde yapmışlar ve büyük çoğunluğa kabul ettirmişlerdi. Sorun şu ki öne sürülen sonsuz ya da sonsuza yakın sayıda evrenlerin varlığını kanıtlayabilecek herhangi bir deney veya gözlem yoktu. Çünkü bu çoklu evrenlerin aralarında bir etkileşim yoktu. Gerçeklerden kaçarak geldikleri nokta buydu. Test edilemeyen, doğrulanamayan ve yanlışlanamayan bir teori. Bilimin namusu, ortaya atılan tüm teorilerin test edilebilir olmasından gelir. Bu ilmi metot sayesinde bunca kötü niyet ve ön yargıya rağmen geç de olsa büyük patlama gerçeğine ulaşmışlardır. Ancak eğer bu test edilemez çoklu evren teorisi kabul edilirse, bilimden geriye hiçbir şey kalmayacak. Dahi fizikçi Edward Witten'ın doktora hocası, Nobel ödüllü David Gross, çoklu evreni kabul etmenin ellerinizi havaya kaldırıp hiçbir şeyi gerçekten anlayamayacağınızı kabul etmekle aynı olduğunu söylüyor. Çünkü gördüğünüz her şey tarihi bir kaza olarak yorumlanabilir. If the question is there any evidence for the so-called multiverse? For multiple universes. The answer is very simple, no. No. Absolutely. The answer is very simple, no. No. Absolutely. You might say, well, that's just metaphysics. Or worse, religion. But anyway, İster sonsuz şişme, ister sonsuz çoklu evrenler olsun, amaç hep tasarımı haykıran, olasılıksız olayları açıklamak için sonsuzluğun arkasına saklanmaktır. Çünkü normalde olma ihtimali neredeyse sıfır olan tüm olayları olası hale getirmenin tek yolu sonsuzluk silahını ele almaktır. Bu silahı bir kere elinize aldınız mı, vuramayacağınız hedef yoktur. Çünkü sonsuz deneme şansınız vardır ve en büyük saçmalıkları bile ispat edebilirsiniz. Milyarlarca bozuk para dik mi duruyor? Cevap basittir. Sonsuz kere atılınca bir seferinde hepsi birden dik gelecektir. Olması imkansız tüm olasılıkların olma olasılığı 1. Yani kesin hale gelir ki bu fiziğin de üzerinde inşa edildiği tüm olasılık bilimini alt üst eder. Bu konuda Hawking'in öğrencisi ünlü fizikçi Raphael Bousso şöyle diyor. Sonsuz ve sınırsız genişleyen bir evren var olamaz. Çünkü sonsuz ve sınırsız bir evrende fizik kuralları çalışmaz. Bu kuralların anlamlı olması için bir son olmak zorunda. Eğer evren sonsuz ise gerçekleşebilir her olay ne kadar olasılıksız olursa olsun mutlaka gerçekleşecektir. Hem de sonsuz kere gerçekleşecektir. Böyle bir kozmoloji her şeyi olası kabul eder. Diğer bir deyişle hiçbir şeyi tahmin edemez. Hawking de ölmeden önceki son makalesinde sonsuz evrenlerin fizikteki ölçü problemini ortaya çıkaracağını ve bu sebeple sonsuz sayıda evren görüşünü desteklemediğini söylemek durumunda kaldı. Pozitivist ve seküler bilimin adeta kendi temelini bile dinamitleyecek kadar tanrı düşüncesine düşman olmaları akıl dışıdır. Bunu dayandırdıkları gerekçeler ise maalesef Allah'ın onlara bahşetmiş olduğu zekaya yakışmayacak düzeydedir. Tanrı'yı denklem dışına çıkarmak için gece gündüz çalışan bilim adamlarına neden Tanrı görüşünden bu kadar korktuklarını sorduğunuzda verdikleri cevaplar iki başlıkta toplanmaktadır. 1. Tanrı'nın varlığını kabul ettiğiniz zaman her şeyi Tanrı yaptı dersiniz olur biter. Bilimin ve araştırmanın önünü kesen tembelce bir düşüncedir bu. Ayrıca her şeyi sonsuz akıl sahibi bir varlık yapmışsa bu bilimin buluşlarına ve çalışmalarına gölge düşürür. Sonsuz yüce Allah, sonsuz ilim ve akıl sahibidir. Sadece evrenin yaratıcısı değil, bilimin bulmakla övündüğü ve adeta kendinden geçtiği tüm ilimlerin ve yasaların tasarımcısı ve yaratıcısıdır. Yaratılmış her şey, evrenler ve evrenlerle beraber yaratılmış olan gerçek ilimlerin tamamı da Allah'a aittir.
Bu sebeple gerçek bilimin yegane amacı onun yarattığı yasaları araştırmak ve ortaya koymak olmalıdır. İnsanoğluna düşen bu gerçek ilimleri kavrayarak merdiven gibi yükselip sonsuz yücenin yaratmasını ve yaratmasındaki hikmetleri anlamaktır. Evrimci bilimcilerin söylediklerinin aksine Tanrı'nın evreni yasalarla yaratmış olması, kainatı, maddeyi ve doğayı araştırmayı, yani bilimi çok daha anlamlı hale getirmektedir. Çünkü sonsuz ilim sahibi bir aklın yaratmış olduğu her şeyde bir kanun, düzen ve hikmet vardır. Hiçbir şey boşuna yahut rastgele değildir. İddialarının aksine gerçek bir bilim adamı için bundan daha büyük bir araştırma ve öğrenme motivasyonu olamaz. Ancak onlar şeytanca insanları ya Tanrı ya bilim çıkmazına sürüklemek istemektedirler. Çünkü bu elitler Allah'ın kurduğu mükemmel sistemin kurallarını araştırmayı gururlarına yedirememektedir. Bu onların azim kibrine dokunmaktadır. İkinci argümanları en az birinci kadar saçmalıktır. Buna göre şöyle derler: bu kadar yasalara bağlı bir düzen Tanrı'nın varlığını gereksiz kılıyor. Çünkü her şeyi yasalarla açıklayabiliyoruz. Tanrı varsa müdahalesini gözlemlemeliyiz ama gözlemlemiyoruz. Bu sonsuz akıl sahibi, geçmişi ve geleceği tek bir nokta gibi gören Yüce Allah'ı kendileri gibi sanmaları cehaletinden kaynaklanıyor. İnsan ne kadar başarılı olursa olsun, yaptığı bir sistemde istemediği sonuçlarla karşılaşır ve sonradan müdahale etmek zorunda kalır. Allah ise bilmediği yahut kendisine sürpriz olan yahut tasarlayamadığı hiçbir şey yoktur ki sonradan müdahale etmek durumunda kalsın. Örneğin Lut kavmini helak edecek olan kuyruklu yıldız, Allah'ın ezeli ilminde daha evren yaratılırken öyle bir yörüngeye oturtulmuştur ki zamanı geldiğinde bu kuyruklu yıldız olması gereken yerde olur ve o kavmi yok eder. Her şeyin melakutu, maddenin ruhu, özü Allah'ın emrindedir. O ezeli ilminde nasıl takdir etmişse öyle olur, gram şaşmaz. Fikir değiştirmez ki sistemine müdahale etsin. Eksikliği bulunmaz ki onu gidersin. Yanlışı olmaz ki düzeltsin. Sisteminde arıza olmaz ki tamir etsin. O Allah ki her türlü eksiklikten münezzehtir. Her işi tamdır, eksiksizdir, kusursuzdur ve mutlak doğrudur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerle karşılaştıkları halde bunlardan yüz çevirirler. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden, delillerimden engelleyeceğim. Onlar tüm delilleri görseler bile inanmazlar. Doğruya götüren yolu görseler onu yol edinmezler. Sapkınlık yolunu gördüklerinde ise yol olarak onu seçerler. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları yüzünden bu hale geldiler. Bu bölümde 20. yüzyıl boyunca yaşanan bilimsel gelişmelerle insanların nasıl kaçınılmaz şekilde sonsuz yücenin yaratımıyla yüz yüze geldiğini anlattık. Bir sonraki bölümde sonsuz yüce Allah'ın tek gerçek dini olan İslam'ın ortaya koyduğu Kur'an evreni modelini anlatacağız.